Merhabalar, ben Markus Graf ve ben size bugün kısaca hem İGA Art Galeri'deki sergi hem de o serginin sanatçısı Farin Zazeit ile ilgili bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Biz şu an İGA Art Galeri'de Solo adlı yeni bir sergi serisini başlatıyoruz. Bu sergi serisinde özellikle Türk çağdaş sanat dünyamızı etkileyen önemli sanatçılarının solo sergileri yapmak istiyoruz. Fakat bu solo kavramı aslında bir radikalize edip bir sanatçının bir eseri sadece sergilemek istiyoruz ve bu bağlamda bir sanatçının eserine karşı odaklamanızı havalimanı gibi yoğun bir alanında daha kolay sağlamanızı düşünüyoruz. Tabii ki bundan dolayı eserinin yanında çok fazla bilgi, belge, fotoğraflar, belgeselleri bu sergi mekanında gösteriyoruz. Ve bu şeklinde aslında İGA Art Galeri'deki Solo Farin Zazeit ile Karşılaşma adlı sergimizde önceden bilgileri aldıktan sonra ve bu sanatçıyı daha iyi tanıdıktan sonra siz galerinin sonunda orijinal bir eseriyle karşı karşı kaldığınızda önceden aldığınız bilgiler sayesinde bu sanatçı, bu bir eseri daha iyi algılayabileceğinizi düşünüyoruz. Bir Farin Zazeit hakkında konuşmamız gerekiyor. Çünkü Farin Zazeit 20. yüzyılın en renkli, önemli sanatçılardan birisi. Hem hayatından hem de külliyatından dolayı hem Türk sanat tarihinde önemli bir yer alıyor ama 1950'den itibaren aslında yurt dışında, ağırlıklı Avrupa'da ama Amerika'da da tanınan bir sanatçıdan bahsediyoruz. 1901'de Büyükada'da Şakir Paşa ailesinin üyesi olarak doğdu ve 1991'e kadar Amman'da vefat ettiğinde 90 yaşında olan bir sanatçının hayatını baktığımızda farklı dönemlerden oluşan bir hayat ve farklı bölümlerden oluşan bir külliyatından bahsedebiliriz. Aslında 1919'da sanatçı kariyerini başlıyor. Gençliğinde, çocukluğunda onun çizim yeteneğini keşfediyorlar. Fakat İnat Sanayi Nefesi Mektebi'nde yani kadınları için açılan sanat akademisinde 1919'da öğrenciliğini başlıyor. Ardından 1920'lerde ilk olarak İtalya'da sonra işte Paris'i geçiyor ve bunun sayesinde o döneminin Avrupa'daki modern sanat avantgardlarla ilk temas kuruyor ve çok etkileniyor. 1934'ten itibaren evliliğinden dolayı yani Prens Zeyd Al Hüseyin ile evlendikten sonra aslında diplomatik bir hayatı içinde giriyor ve eşinin görevinden dolayı birçok ülkeye, birçok metropolde yaşıyor. Berlin'de yaşıyor, Londra'da yaşıyor ve yaşadığı dönemlerinde o kentinin avantgard sanat akımlarıyla tanışıyor ve doğal bir şekilde kendi külliyatını dahil ettiğini görüyoruz. Genel olarak belki şunu düşünebilirsiniz. 1930'ların ortasından itibaren Türkiye'de de ilk sergilere katılmakla beraber sanatsal üretimine daha fazla odaklandığını görüyoruz. Ve 1945'te kendi apartmanında ilk açtığı solo sergisiyle Türk sanat ortamında oldukça ses getiren bir sanatçı. Ardından 40'larının sonundan itibaren daha çok Paris'te kalıyor, ardından Londra'da kalıyor ama özellikle Paris'teki avantgard hareketlerle aynı ortamı paylaşmak, onun çalışmalarını birebir etkilendiğini görüyoruz. Ve daha önce figüratif
ağırlıklı çalışmalarının dan sonra artık soyutlama ve soyut sanat alanına giren bir sanatçı Fahriniza Zeyd. Bu bağlamda bu soyut dönemi aslında 1940'ların sonundan 1970'lere kadar görebilirsiniz ve bu bağlamda başında geometrik soyut, ardından lirik soyut alanda çalışan bir sanatçı Fahriniza Zeyd. 1970 yılında eşinin vefatıyla beraber artık soyut sanatından çıkıp ya da soyut sanatı bırakıp ve figüratif sanatı dönüyor. Ve bu bağlamda portre sanatçısı olarak hayatın sonuna kadar bu son döneminde geçiriyor. Bu bağlamda baktığımızda aslında Fahriniza Zeyd 1991'de vefat ettiğinde hem Orta Doğu dünyası hem Avrupa'da hem Türk dünyasında bilinen bir sanatçı. Hatta belli bir dönemde bu döneminin bir parçası olarak bu dönemi de şekillendiren bir sanatçıdır. Ve bundan dolayı vefatından sonra hem Türkiye'de hem yurt dışında büyük sergileri, retrospektifleri açılıyor. Yani İstanbul Modern'de, Tate Modern'de, Deutsche Bank, Kunsthalle gibi büyük kurumlar ve müzeleri 2000'den sonra Fahriniza Zeyd'in retrospektifini yapıp ve bu şeklinde Türk sanatından çıkıp uluslararası sanat dünyamızda artık 20. yüzyılın en büyük kadın sanatçılardan birisi olarak sayılır Fahriniza Zeyd. Ve biz bu sergide aslında bu yolculuğu anlatmaya çalışıyoruz. Serginin girişinde işte belgeselleri görebilirsiniz. Ve bu bağlamda buradaki videodan sonra Güvel Kaya, Fahriniza Zeyd'in estetik, kavramsal ve resim sanatını anlattıktan sonra ardından Yashi Baraz, sanat danışmanı, Galeri Barazı'nın sahibi ve yöneticisi olarak birebir Fahriniza Zeyd'ini tanıyıp onun çalışmalarını yoğun ve yakın bir şekilde takip eden, onun eserlerini sanat piyasasına aktaran ve kendisi 1990'larda büyük Fahriniza Zeyd sergi yapan bir kişi olarak, bir uzman olarak o belgeseli, o mülakatını görebilirsiniz. Ve ardından en son olarak Zuhal Demiraslan'ın hazırladığı ve sunduğu Fahriniza Zeyd belgeseli ile aslında Fahriniza Zeyd'in hayatı, külliyatı ve sanatsal yaklaşımları kapsamlı ve holistik bir şekilde anlatıyoruz. Onun yanında tabii ki fotoğraflar, afişler, başka eser örneklerle buradaki bilgileri bir şekilde görselleştirip ve sizin için daha kolay anlaşılır diye umut ediyoruz. Ve en son olarak tabii ki serginin sonu ve belki grand final olarak 1960 yılından kalan büyük bir soyut peintürü karşı oturabilirsiniz. Ve bu bağlamda aslında Fahriniza Zeyd'in belki en önemli döneminden iyi bir örnek ile Fahriniza Zeyd'in soyut sanat yolculuğunu, soyut sanata karşı özellikle lirik, resim hatta renk odaklı dönemini bu güzel eseriyle gösteriyoruz. Ve bu şekilde Solo Fahriniza Zeyd ile Karşılama adlı sergimizde Fahriniza Zeyd'in hem hayatının hem de külliyatını ve özellikle soyut sanat dönemini anlatan bir sergi sayesinde umarım Fahriniza Zeyd sanatçı olarak daha kolay anlaşılır ve bu yüzden size bu karşılaşma konusunda fazla sürprizleri olsun, yeni bakış açıları olsun ve bu bağlamda iyi yolculuklar diliyorum.